Bir çiftlik düşünün. Hayvanların insanlara boyun eğmediği bir yer olsun. Özgürlük uğruna başlayan bir devrim yapsınlar ve zamanla yeni bir diktatörlüğe dönüşsün. Hayvan Çiftliği. Yazar George Orwell. Kitabın yazılma nedeni Orwell özellikle Joseph Stalin dönemindeki Sovyetler Birliği'ni ve totaliter yönetimlerin nasıl güç yozlaşmasına yol açtığını eleştirmek istemiştir. Kitaptaki hayvanlar ve olaylar, gerçek tarihteki siyasi figürler ve olaylara göndermeler içerir. Eserdeki çiftlik isyanı, 1917'deki Rus devrimini sembolize eder. Orwell, başlangıçta eşitlik vaat eden devrimlerin zamanla yeni bir baskı düzenine dönüşebileceğini göstermek istemiştir. Hikaye bir çiftlikte başlar. Bu çiftlikte hayvanlar çok çalışır ama karşılığını alamaz. Yemek azdır, dinlenme yoktur, söz hakkı ise hiç yoktur. Hayvanlar için hayat, başkalarının kararlarına uymaktan ibarettir. Bu durum zamanla sadece zorlayıcı değil, anlamsız hale gelir ve işte tam bu noktada bir düşünce doğar. Bu düzen değişebilir. Hayvanlar bir araya gelir, sorunun tek tek bireyler değil, düzenin kendisi olduğunu fark ederler. İsyan ederler. İnsanlar çiftlikten kovulur. Bu an hikayenin en mutlu anıdır. Çünkü hayvanlar sadece eski düzeni yıkmaz, aynı zamanda daha adil bir düzen kurmak isterler. Yeni düzenin bozulmaması için hayvanlar bilinçli davranır ve herkesin görebileceği şekilde temel kararlar alırlar. Bu kararlar 7 emir altında bir duvara yazılır. Alınan 7 emir şöyledir. 1. İki ayak üstünde yürüyen herkesi düşman bileceksin. 2. Dört ayak üstünde yürüyen ya da kanatları olan herkesi dost bileceksin. 3. Hiçbir hayvan giysi giymeyecek. 4. Hiçbir hayvan yatakta yatmayacak. 5. Hiçbir hayvan içki içmeyecek. 6. Hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmeyecek. Ve 7. Bütün hayvanlar eşittir. Bu kuralların amacı çok nettir. Eski düzenin bir daha geri dönmemesi. Başlangıçta herkes bu kararlara inanır. Çünkü herkes hatırlamaktadır. Eskiden nasıldı? Zamanla çiftlikte bazı hayvanlar öne çıkar. Özellikle domuzlar. Yönetimi üstlenirler. Başta bu mantıklı görünür ama sonra fikir ayrılıkları başlar. Bir domuz diğerini saf dışı bırakır. Bunu açık bir çatışmayla değil, kontrol, korku ve yönlendirme yoluyla yapar. Artık çiftlikte tek bir ses vardır. Kararlar ortak alınmaz. Eşitlik fiilen sona erer. Kurallar bir anda çiğnenmez. Önce esnetilir. Bu durum istisna. Şartlar değişti. Bu herkesin iyiliği için. Duvara yazılı kurallar hala oradadır. Ama anlamları değişmiştir. Hayvanlar şüphe eder. Ama geçmişi net hatırlayamaz. Sorgulamak zorlaşır. Ve en tehlikeli şey olur. Alışırlar. Zaman geçtikçe domuzlar bir zamanlar karşı çıktıkları düzene benzemeye başlarlar. Ayrıcalıklar artar, çalışanlar yine çalışır, yönetenler yine yönetir. Hayvanlar fark eder ama artık çok geçtir. Çünkü kurallar vardır. Ama onları savunan kimse kalmamıştır. Eski düzen geri dönmüştür. Sadece adı değişmiştir. George Orwell bu hikayeyle şunu anlatır. Bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar daha eşittir gibi ifadelerle güç sahibi olanların idealleri kendi çıkarları için nasıl değiştirdiği anlatılır. Orwell,
Propaganda, manipülasyon ve korku yoluyla toplumların nasıl kontrol edildiğine dikkat çeker. Sorun kötü kurallar değildir. Sorun iyi kuralların sahipsiz kalmasıdır. Bir düzeni adil yapan şey yazılan sözler değil, o sözleri her gün savunacak bilinçtir. Eşitlik bir kez ilan edilmez. Eşitlik sürekli korunur. Ve belki de en güçlü mesaj şudur: adaletsizlik çoğu zaman zorla değil, sessizlikle geri döner. Eski düzenler unutanların arasında her zaman geri dönmenin bir yolunu bulur. En iyi sistemin bile kötü niyetten değil, haksızlığa sessiz kalınmasından bozulur. Ve eğer bir toplum beni ilgilendirmiyor demeye başlarsa en güçlü duvarlar bile yıkılır. Sorun kötü niyetle başlamaz. Sorun kontrolsüz güçle başlar. İyi niyetle alınan kararlar, onları savunacak bilinç yoksa anlamını yitirir. Eşitlik sadece ilan edilen bir fikir değildir. Eşitlik her gün korunması gereken bir değerdir. Ve belki de en önemli felsefi mesaj şudur: İnsanlar adaletsizliği fark ettikleri halde sessiz kalmayı seçerse düzen yavaş yavaş çürür.